Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz anabolik steroid kullanımı, ereksiyon problemleri, aynı zamanda cinsel beraberlik içerisinde penis yumuşaması. Özellikle yüzyılımızın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Özellikle yeni neslin ve aynı zamanda gelmekte olan neslin, gelişmekte olan neslin maalesef ki büyük bir popülarite sahibi olma hevesinden kaynaklı bilinçsiz bir şekilde anabolik steroid kullanımı inanılmaz yaygınlaşmış durumda. Ve bununla beraber bu süreç içerisinde ciddi problemler de peşlerinden gelmiyor değil. Ve bununla alakalı ciddi mesajlar ve aynı zamanda bana gelip hocam bu sorunu lütfen çözelim diyen birçok arkadaşımız, birçok danışanım da mevcut. Ve bununla beraber sizlere de bu konuyla alakalı esas uzun süredir bu videoyu yapmak istiyordum ama bugüne nasipmiş diyelim. Şimdi konumuza girelim. Doğal testosteron üretiminin baskılanması nedir arkadaşlar? İlk başta size bunu açıklamak istiyorum. Doğal testosteron üretiminin baskılanması sizin dışarıdan almış olduğunuz steroid hormonları, yani testosteron, yani sentetik hormonların alımı sebebiyle vücudunuz dışarıdan daha fazla sentetik hormon aldığınızı varsayar ve bunu bu şekilde algılar. Ve bu şekilde algıladığı için de maalesef ki hipotalamus ve aynı zamanda hipofiz gonad ekseni, yani HPG aksi dediğimiz bu bastırılır. Maalesef ki siz bu hormonları direkt olarak baskılarsınız. Ve bu sonuçlarla beraber beyin LH, FSH üretimini azaltır. Yani direkt olarak bu üretim seviyenizi doğal olarak üretmiş olduğunuz LH ve FSH'ı maalesef ki üretimini azaltır. Ve bu süreç içerisinde bu hormonlar testislere üretim emri vermediği için maalesef ki testisler doğal üretimini durdurur. Ve bu süreçle beraber libido düşer, ereksiyon kalitesi bozulur ve bununla beraber penis sertliği azalır. Özellikle genel itibariyle bu ilk dozaj kullanımlarında değil ama sürekli bu süreç uzadıkça başınıza gelebilecek bir problemdir. Ve aynı zamanda kısa vadede tutsanız bile özellikle planlamalarınızı, bu sizin maalesef ki ilaçları kestikten sonra da belli bir evrede yaşayacağınız ve hiçbir zaman tekrardan aynı evreye getiremeyeceğiniz bir sürece kadar götürür. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken ve aynı zamanda seviyelerin bozulduğu zaman, özellikle hormon seviyelerinin bozulduğu zaman DHT ve nitrik oksit seviyelerinin bozulması kaçınılmaz hale gelir. Ve bu noktada testosteronun bir kısmı vücut DHT'ye dönüşür. DHT penis dokusundaki sinir ve damar sağlığı için kritik bir hormondur. Steroid sonrası DHT dengesi bozulduğunda peniste duygusal hassasiyet ve kan akışı düşer. Aynı zamanda testosteron eksikliği nedeniyle nitrik oksit üretimi azalır. Bu da peniste yeterli kan dolaşımını engeller. Ve bu süreç içerisinde de siz maalesef ki cinsel olarak bir partnerinizle beraber olduğunuz süreç içerisinde maalesef ki penisiniz yumuşar. Siz ne kadar çok zorlasanız da psikolojik etkenlerle beraber de ciddi problemler yaşarsınız. İşte tam da bu sırada psikolojik etkenler devreye girer. İşte süreç sonrası depresyon, anksiyete, özgüven sorunları. Bununla beraber özellikle post-cycle döneminde yaşanan bu ruhsal durum sorunu daha da derinleştirir. Özellikle post-cycle dediğimiz, işte PCT dediğimiz ve buna benzer birçok aslında süreçte sizler psikolojik olarak depresyonda olsanız bile veyahut da belli bir duyarsızlığınız olsa bile siz bunu maalesef ki fark etmezsiniz. Uzun süreli kullanımların neticesinde reseptör duyarsızlıkları da başlar. Bu reseptör duyarsızlıklarında da sürekli kullanımı androjen reseptörlerin duyarsızlaşması demek, testosteronun da maalesef ki görevini yerine getirmemesi demek arkadaşlar. Bunu da iyi algılamak lazım. Peniste sertleşme için gereken hormonal uyarıyı da maalesef ki bu sayede veremezsiniz. Steroid sonrası görülen ereksiyon problemleri hem testosteron düşüklüğü, vasküler nörolojik etkiler yüzünden olur. Penis yumuşak kalır. Çünkü onu sertleştiren hormon, sinir ve damar sistemi uyarıları bozulmuş olur arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Buraya kadar okeysek arkadaşlar, şimdi bunun için nasıl bir önlem almamız lazım onu size açıklamaya çalışacağım. Androjen reseptör duyarsızlaşmasını önlemek ve bunu yavaşlatmak için yapmanız gereken uzun süreli yüksek doz steroid eğer kullanıyorsanız veyahut da belli başlı cycle planını yaptıysanız ve bu sürecin sonrasında ciddi problemler yaşamak istemiyorsanız vücudun androjen seviyelerinin tepkisini körelteceği için bu yapmış olduğunuz uygulamalar, kür planlamaları, bu durumu yavaşlatmak ve reseptörleri aktif tutmanız gerekecek. Ve bunun için de yapmanız gereken modülasyon desteği dediğimiz, yani belli başlı hormon gruplarını vücudunuza vermiş olmanız lazım ya da veriyor olmanız lazım. Veyahut da bir sürece bağlı olarak bu hormonları vücudunuza almanız gerekir. Bunlar nedir? Proviron, HCG,
gibi. Veyahut da hiç bunlara girmeden blast and cruise tarzında. Yani sürekli sistemi değiştirerek, sürekli belli dozlarda giderek, belli dozları düşük seyirlerde devam ettirip sonra tekrardan kısır döngüyü bozup tekrardan normal rutininize çevirebilirsiniz. Tabii ki bunları yaparken de iyi bir hesaplama yapmanız gerekiyor. Yani bu süreçleri iyi tamamlıyor olmanız lazım. Mesela Proviron'a baktığınız zaman libidonuz azaldığı için reseptörlerin tembelleşmesini engeller. Aynı zamanda aromatizede olmadığı için östrojen etkisi de yaratmadığı için bu sizi daha da aktif tutmaya sebebiyet verir. Testosteron replasman terapi de sizin inanılmaz bir etki sağlar. Bunu da siz Masteron'la birleştirdiğiniz zaman, yani Proviron'la birleştirdiğiniz zaman ciddi bir problem yaşama riskinizi azaltır. HCG testis fonksiyonlarını sürdürebilmek için kullanılır. Yani testis hormonlarınızın sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için HCG çok önemli bir hormonal bir ilaçtır arkadaşlar. Reseptörlerini aktif eder. Reseptörlerin tamamen pasifleşmesini engeller. Bir de tabii ki biraz önce bahsetmiş olduğum gibi blast and cruise, yani kesintili kullanım, sürekli süreci değiştirme. Tabii ki burada blast zamanında işte yüksek doz 8-12 hafta, 24 hafta, 32 hafta artık süreciniz neyse veyahut da uzun süreli periyotlama 1 yıl gibi. Ardından cruise, yani düşük doz testosteron ve plasman terapi kişiden kişiye değişir çünkü. Ona göre de süreçleri iyi tamamlayıp stratejileri iyi bilip reseptör duyarlılığını korumanız gerekir arkadaşlar. Devam eden steroid kullanımında sertleşme problemlerini çözmek esasında bu hemen hemen birçok profesyonel yarışmacının da kullandığı belli başlı sistemler mevcuttur. İşte buradaki en önemli geçici, esasında bunların büyük bölümde geçici çözümdür arkadaşlar. Çünkü neden? PDE5 dediğimiz, yani PDE5 dediğimiz antibitörler vardır arkadaşlar. Bunlar kesici, işte Viagra gibi, yani nitrik oksit yolu destekleyen, penise daha fazla kan akışı sağlayan ürünler gibi. Tabii ki bu sonuçta prolaktin de eğer yüksekse bunun yanına Destonex de verebilirsiniz. Ve bununla beraber Destonex de verdiğiniz zaman işte bu durum libidonun da sertleşme üzerinde olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yarar. DHT düşüklüğü varsa Masteron, DHT türevi, Proviron gibi ajanlarla peni duyarlılıkla arttırılır arkadaşlar. Siz belli bir cycle, belli bir bu tarz hormon, dışarıdan alacağınız hormonlara bulaşmadan önce yapmanız gereken kan tahlilidir. Yani siz öncesini bileceksiniz ki sonrasında sizin tekrardan doğal seviyelerinize sizin onu çekebiliyor olmanız lazım. Siz öncesini bileceksiniz ki sonrasında bunları normal seviyeye çekebilin. Özellikle körlemesine, kara düzen, bakkal hesabı, özellikle ilaç kullanımından da uzak durmanız gerekiyor. Bunu sakın böyle karmaşık bir hale getirmeyin çünkü işin çıkılmaz bir noktaya sarf edersiniz. Ve ciddi problemler yaşarsınız. Özellikle karaciğer, kalp sağlığı gibi ciddi problemlere de bu evrilebilir. Onun için de burada da özellikle karaciğer ve kalp sağlığınızda sürekli kontrol altında bunu kontrol altında tutup sürekli tetkikleri de yaptırıyor olmanız lazım. Umarım bu video sizler için arkadaşlar sağlıklı, destekli bir video olmuştur. Bu süreç içerisinde de hemen hemen neleri kontrol etmeniz gerektiğini, nelerle boğuşmanız gerektiğini ve bunu kara düzene üstünde özellikle götürmemeniz gerektiğini de anlamışsınızdır diye umut ediyorum arkadaşlar.